Bölüm 641, Felaket. Lo Feng'in emriyle harekete başlayan sadece 30 yıldızlar arası savaş gemisi değildi, hatta 9. Ordu'nun farklı gezegenlere dağılmış 700.000 evren askeri de görevlerine başladı. Rüya Yeraltı İmparatorluğu başkenti gezegeni. Önceki ölümsüz savaşın ardından tüm gezegenin bir beşi harabeye döndü. Şok dalgalarından diğer bölgeler de etkilendi, çok sayıda bina yıkıldı ve insanlar yaralandı. Bu gezegendeki küçük bir kasabada ulumalar ve çığlıklar açıkça duyulabiliyordu. Yıkılan binalar her yerde görülebiliyordu. Ancak insan vücudu oldukça güçlüydü, yaralanmış olsalar da çok az ölü vardı. Ağlama. Uslu ol, ağlama. Abi, evimiz gitti. Küçük kız ağladı, gözleri kırmızıydı. Çocuk kız kardeşine sarıldı. Arkasında evli bir çift vardı, genç çift yıkılan evlerine acı içinde bakıyordu. Başkent gezegeninde ev satın almak çok pahalıydı ve en büyük servetleri o evdi. Artık düşmüş olduğuna göre, olaydan sonra mutlaka araziyi geri alacak yeni bir zengin sahibi olacaktı. Ne zaman bir felaket yaşansa, bunun faydaları üst düzey yöneticiler arasında paylaşılacaktı. Alt seviyedeki insanlara gelince, onlar her zaman sömürüleceklerdi. Abi, bak. Küçük kız gözlerini kocaman açarak uzaklara baktı. Ah! Uzaktaki gökyüzüne geniş gözlerle baktı. Gökyüzünde, uzunluğu 10 kilometrenin üzerinde olan, tamamen siyah, kötü niyetli, devasa bir yıldızlar arası savaş gemisi belirdi. Havada süzülen, güneşi bile kaplayan görkemli bir dağ gibiydi. Ve ufkun sonunda, görünüşte küçük ama tamamen benzer başka bir yıldızlar arası savaş gemisi de alçalıyordu. Şu anda, 30 yıldızlar arası savaş gemisi aynı anda alçaldı ve başkent gezegenin üzerinde havada süzüldü. Tam kontrole sahipti ve kaçan her gemiyi yok etmeye hazırdı. Tanrım! Evren yıldızlar arası savaş gemileri. Başkent gezegeninde kötü niyetli gemiler her yerde görülebiliyordu. Dış bölgelerde savaşan bu tür gemiler, normal savaş gemilerinden çok daha güçlüydü. Bu 30 geminin oluşturduğu tüm gezegeni kaplayan enerji bariyeri bile herkesi şok etmişti. Abi, burada bir gemi uçuyor. Küçük kız baktı ve bağırdı. Ağabeyi ve ebeveynleri dönüp baktılar. Kan renginde üçgen bir gemi yavaşça alçaldı, bariyeri geçerek sonunda küçük kasabadaki geniş bir açıklığa indi. Kasaba halkının hepsi nefeslerini tuttu ve baktılar 30 yıldızlar arası savaş gemisinin oluşturduğu bariyeri hiç etkilenmeden geçebilen herhangi bir geminin sıradan olmaması gerektiği konusunda çok açıklardı. Hua! Kabin kapısı açıldı. Kasaba halkının tamamı dehşete kapılmıştı. Gümüş zırhlı siyah saçlı bir genç, arkasında iki ölümsüz, divan, 9. Ordu lideri, 6 sektör lordu, kasma ve 5 sektör lordu muhafızı, kapıdan dışarı uçtu ve yakın zamanda sarsılan yere yavaşça indi. Yani, bir silüet belirdi. Bu altın zırhla kaplı bir silüetti. Devasa siyah bir balyoz kullanıyordu, tüm varlığı gökyüzünü ve yeri sarsıyor gibiydi. Majesteleri. Altın zırhlı yaşlı adam gülümsedi, Yaohai öldü. Siyah saçlı genç başını salladı. Bu konuşmayı kapatmadılar. Bu nedenle, bu gruba bakan kasaba halkının hepsi şok oldu. Yaohai öldü mü? Kraliyet ailesi Yaohai ailesini bilmeyen Dream Yeraltı İmparatorluğu'nun sakinleri olarak. Ve tüm ailede bu ismi kullanmaya cesaret eden tek kişi vardı, o da ailenin kurucusuydu. Baş atası. Ve Rüya Yeraltı İmparatorluğu'nun en büyük varlığı, imparatorluğu kuran varlık. İmparatorluğu kuran Tanrı gerçekten öldü mü? Hayır. İnsanların hepsi şoktaydı. Ancak hepsi gökyüzündeki korkunç dev yıldızlar arası savaş gemilerini, kan rengindeki üçgen gemiyi, son olarak siyah saçlı genci ve inanılmaz derecede korkunç auralar yayan grubu görebiliyorlardı. İmparatoru öldürmedilerse, kraliyet ailesinden herhangi bir yanıt almadan başkente nasıl bu şekilde saldırmaya cesaret edebilirler? İnsanların hepsi mantıksal olarak tüm bunların gerçek olduğunu anlamıştı. Kasaba halkının arasında gizlice bir silüet uçtu. Kasabada alçak bir kükreme yankılandı. Kaçan silüet aslında havada durduruldu. Kan renkli üçgen geminin siyah saçlı gençliği ve asları uçup gitti. Majesteleri Lo Feng. Temiz ve yumuşak bir ses duyuldu.
Evrendeki dahi yarışmalarını gördüm, kim olduğunu biliyorum. Neden beni yakaladın? Görünüşte sade ve basit kıyafetler giymiş güzel kahverengi saçlı kız havada sıkışıp kalmıştı. Burnu çok sivriydi, gözleri hafifçe içe çöküktü, cildi koyu yeşil renkteydi. Lo Feng ve diğerleri onun önüne indiler. Seni hain, öğretmenim imparator seviyesinde bir ölümsüz. Sen ondan önce bir sektör lordunun kaçabileceğini mi sanıyorsun? Zırhlı genç kasna, kahverengi saçlı kıza işaret etti ve kükredi. İmparator seviyesinde ölümsüz mü? Fu kızı şok oldu. Bir süre çok mücadele etti ama alan sınırlaması varken nasıl özgür olabilirdi? Majesteleri Lo Feng, beni neden yakaladınız? Bayan sanki sıkıntılıymış gibi Lo Feng'e baktı. Yalnızca iki yolunuz var. Lo Feng ona baktı. Bunlardan biri benimle savaşmak. Eğer seni öldüremezsem, sen hayatta kalabilirsin. İkinci seçenek ise başka herhangi bir seçimin yalnızca ölüme yol açmasıdır. Lo Feng onunla sohbet edemeyecek kadar tembeldi. Dişlerini gıcırdatarak havada asılı kaldı. Yaohai bile öldüğünden, işlerinin ve meselelerinin muhtemelen çoktan açığa çıkmış olduğundan ve kendisi sektör lordu seviyesine yeni geçmiş bir savaşçı olduğundan artık harekete geçme zahmetine giremeyeceğini anlamıştı. Majesteleri Lo Feng, eğer sizinle savaşır ve hayatta kalırsam buradan canlı ayrılabileceğimi mi söylüyorsunuz? Fu ona baktı. Sağ. Lo Feng başını salladı. Sözünüze güvenebilir miyim? Fu, Lo Feng'e baktı. HMPH. Dilan, Lo Feng'in yanında soğuk bir şekilde homurdandı ve soğuk bir şekilde şöyle dedi, majestelerinin prestiji sizin hayatınızdan daha değerli. Peki. Gözleri parlıyordu, hadi dövüşelim. Gümbürtü. Alan bağlaması anında dağıldı ve biçimsiz bir alan bariyeri 100 metrelik bir alanı kapladı. Altın zırhlı yaşlı adam Sifan Qi hemen güçlü sesiyle şöyle dedi, majesteleri, 100 metrelik bir alanın etrafına zaten bir uzay bariyeri koydum. Burası bayanla olan savaş alanınız olacak, çevreyi etkilemeyecek. Tırnak işareti. Lo Feng başını salladı. Gelmek. Fu'nun başlangıçta basit olan kıyafeti anında değişti, yoğunlaştı ve akıcı bir gri zırh haline geldi. Aynı anda ellerinde iki kısa bıçak belirdi. Lo Feng olduğu yerde kaldı. Sektör lordunun gücüyle seni yenemeyeceğime inanmıyorum. Fu kükredi ve anında biçimsiz bir dünya enerji baskısı yayıldı. Eş zamanlı olarak iç dünyası da çevredeki alanın kara orman dünyasına dönüşmesine neden oldu. Bu kara ormanın efendisiymiş gibi hissetti. Gümbürtü. Dünya enerjisi onun elindeki iki kısa bıçağı uzattı ve onlar anında Lo Feng'i saran iki büyük siyah kırbaç haline geldi. Sizin köken kanunu anlayışınız, sanal evren şirketi dahileriyle karşılaştırıldığında çok zayıf. Lo Feng başını salladı. Lo Feng, Nansen silahını kullanmak bile istemedi. Ulu. Lo Feng bir anda vahşi bir canavar gibi ileri atıldı, o ormanın devasa ağaçlarına ve yapraklarına güçlü bir şekilde bastı ve doğrudan iki siyah kırbaca doğru koştu. Hu. Lo Feng'in elleri yıldırım kadar hızlıydı. İçlerindeki vahşi enerjiyle, pençelerini yıldırım kadar hızlı yapan evrenin altın ve uzay yasalarından yararlandı. Bir anda iki siyah kırbacı parçaladı. Pençe tekniği, 3000 avan. Ancak gerçekten bir dahi. Fu'nun gözleri şiddetle parladı. Elindeki iki bıçak anında güçlü dünya enerjisini ve Lo Feng'in etrafına sarılan sonsuz yaprakları tetikledi. Ancak Lo Feng kırbaçları kırıp Fu'ya doğru devam ederken yavaşlamadı. Sonsuz miktarda asma ve yaprak ona doğru hücum ederken, o da kötü niyetli görünüyordu, neredeyse gökyüzündeki devasa avucunu pençeleyen tek boynuzlu kertenkele canavar tanrısı gibi, o da sağ pençesini etkinleştirdi. Gümbürtü. Altın sağ pençe birkaç metre yüksekliğindeydi. Bir canavar küklemesiyle uzay ve altın kanunları tamamlandı ve gerçek bir sağ pençe oluşturuldu. Yaprakları ve asmaları parçaladı. Bu nasıl olabilir? Fu geniş gözlerle baktı. Gümbürtü. Sağ pençe onu tamamen parçaladı. Her yere taze kan fışkırdı ve bir yaşam çekirdeği vücudundan fırlayıp kaçmaya çalıştı. Yani. Lo Feng parladı ve çekirdeği elleriyle yakaladı. Sizin tek avantajınız dünya enerjisine sahip olmak ve onu yansıtmaktı. Ancak köken kanunu anlayışı açısından çok daha zayıfsınız.
Lo Feng başını salladı ve anında yaşam çekirdeğini yok etti. Babata, sanal evren ağına olan senkronize yayını kapat. Lo Feng dedi. Savaş çoktan bitmişti. Bu savaş ona görevin %10'unu tamamlama olanağı vermişti. Şahsen öldürmek zorunda olduğum 4 hedeften sadece birinin burada, başkent gezegende olması çok yazık. Lo Feng düşündü ve başını salladı. S.O.O. Aniden gökyüzüne yükseldi. Dilan, 9. Ordu lideri ve yaşlı Sifan Kui, ölümsüz grupla birlikte onu takip etti. Havanın ortasında durmak. Lo Feng uzaklara baktı. Etki alanı Lord'u seviye 9 görüşüyle binlerce kilometreyi rahatlıkla görebiliyordu. Birçok yıldızlar arası savaş gemisinden çok sayıda evren askeri, hedeflerini avlarken aşağı doğru koşuyordu. Başkent gezegenin tamamı kan gölüne döndü. Tabii ki sadece hedefleri öldürüyorlardı. Majesteleri, şuraya bakın. Zırhlı genç kasımla aniden şaşkın bir şekilde uzaklara baktı. Lo Feng arkasını döndü. Binlerce kilometre uzakta bulanık bir ışık parlamaya başlamıştı. Eş zamanlı olarak etrafındaki alan dalgalanıyordu, çok sayıda devasa, kötü niyetli silüet beliriyordu, büyük altın böcek askerleri uçup gidiyordu, ortalık bulanıktı. Ortada birkaç 10 kilometre yüksekliğinde piramit şeklinde bir yuva vardı. Her türlü zehirli gazı kusan mağaralarla doluydu. Eş zamanlı olarak altın böcek askerlerinin arasından bir ışık sütunu parlamaya başladı. Anında başkent gezegenin tamamı bir altın denizine dönüştü. Majesteleri, kaçın. Tanrım Ülkay ışınlanma, burası ölümsüz bir ana yuvası. Bulanık ışığı ve sayısız silüetin ortaya çıkmasını izlerken Dylan, Lo Feng'i yakaladı ve hızla Yunmo gezegen gemisine doğru koştu. İmparator seviyesindeki Sifan Kui, 9. Ordu lideri, Kasima ve diğerleri bile Yunmo gezegen gemisine doğru koştular. Başkent gezegen tamamen bir altın denizine dönüşmüştü. Gümbürtü. Bum. Başkent gezegenin tamamı patlayarak açıldı, en sağlam gezegen çekirdeği bile tek bir saldırıyla parçalandı. Gezegende avlanan çok sayıda evren askeri de yangına yakalandı. Ve bu görevin komuta gemisi Yunmo gezegen gemisi panik içinde kaçıyordu. Bu bölümün sonu. Bölüm 642, Ölümsüz Böcek Klanı Ana Yuvası. Birkaç 10 kilometre uzunluğundaki o piramit ana yuvası, göz kamaştıran altın rengi ışık denizi sırasında kulak delici bir çığlık attı. Kulak delici çığlık sayısız altın böcek askerinin birlikte küklemesine neden oldu. Bu altın böcek askerleri esas olarak iki türe ayrılıyordu. Biri insan formuna benziyordu, yaklaşık 30 metre boyundaydı, tamamen zırhla kaplıydı ve sırtlarında böcek kanatları vardı. Gözleri karasineklerin bileşik gözlerine benziyordu. Başka bir tür ise çok daha zayıftı ve yaklaşık 100 metre boyundaydı. Vücutları bükülmüş ve kamburlaşmıştı ve baş kısımları yüzlerce hatta binlerce gözle dolu görünüyordu. Sırtlarında yüzlerce kanat vardı. Bu iki farklı asker türü tamamen altın rengindeydi. Yaydıkları auralar etraflarındaki alanın sarsılmasına neden oldu. Ana yuvasının kulakları sağır eden çığlığıyla her iki türden askerler de kükredi. Önde gelen altın insansı şekilli asker ağzını açtığında, yaklaşık 30 cm çapında keskin, cam benzeri bir alet beyaz ışıkla parlıyordu. Binlerce altın askerin hepsi ağızlarını açtı ve ağızlarından benzer bir enstrümanı uzattı. Kaç! Çabuk kaçın, herkes kaçsın. Çabuk, çabuk, çabuk. 9. Ordu komutanı artık eskisi kadar sakin değildi. Yunmo gezegen gemisinde şok ve korkuyla doluydu. Kontrol panosu aracılığıyla 30 yıldızlar arası savaş gemisine aceleyle kükredi, hepsi anında harekete geçti ve kaçmak için hızlanmaya başladı. Fakat yıldızlar arası savaş gemilerinin hızlanması, büyük grup böcek askerleriyle nasıl kıyaslanabilir? Efsanelerdeki şeytanlara benzeyen binlerce 30 metrelik altın böcek askeri, aynı anda kör edici beyaz bir ışık sütunu fırlattı. Binlercesi bir noktada toplanıp yoğunlaşıyor. Binlerce güçlü asker tek vücut gibi hareket ediyor. Binlercesi tek bir beyaz ışık sütununda toplandığında.
Cih, cih, cih. Alanın etrafındaki alan şiddetli bir şekilde sarsıldı, anında patladı, uzayın içinde korkunç bir girdap ortaya çıktı, her türlü kırık uzay parçasıyla birlikte, düzensiz uzayın katmanları üzerine katmanlar çılgınca akıyordu. Eş zamanlı. Merkezdeki hedef noktası olarak, etrafındaki sarsılan evren alanı domino taşları gibi düşerek her yöne doğru genişledi. Bir anda neredeyse bir süpernova patlamasına benziyordu. Gümbürtü. On binlerce km çapında kör edici devasa bir ışık topu yarattı. Yavaşça hızlanan yıldızlar arası savaş gemileri, bir fırtınanın ortasındaki 30 küçük gemi gibiydi, devasa ışık topu tarafından anında yutuldular ve tamamen gözden kayboldular. Yakından takip ediyorum. Bu, bir yıldızdan bile daha büyük olan devasa bir ışık topuydu. Şiddetli şok dalgaları her yöne doğru fırladı, ancak o zaman kulak delici çığlık gerçekten duyuldu. Gümbürtü. Evren sarsıldı. Uzay parçalandı. Neredeyse kıyamet gibiydi. Her yöne fırlayan ışık topunun içinde, 30 yıldızlar arası savaş gemisi adeta oyuncak gibi sallanıyor, şok dalgaları onları etrafa saçarken her tarafa uçuyorlardı. S.O.O. Sayısız şok dalgasının ortasında, kan renginde üçgen bir gemi rüzgarlara ve dalgalara göğüs girerek uçarak uçuyormuş gibi görünüyordu. Yunmo gezegen gemisinin içinde. Hayır. 9. Ordu komutanının arkasına bakarken ki ifadesi çirkindi. Harici simülatör, oyuncak gibi yuvarlanan 30 devasa yıldızlar arası savaş gemisini kolayca görmesine olanak sağladı. Bu çok korkutucu. Zırhlı genç kasına geniş gözlerle baktı. Lofeng dişlerini gıcırdattı. Basitçe. Çok korkutucu. Tek bir birleşik saldırı, aslında on binlerce km çapındaki bir alanda kitlesel yıkıma neden oldu. Şok dalgalarına gelince, onlar daha da uzağa uzanıyordu, ne korkunç bir güç. Bazı normal gezegenlerin çapı 10.000 kilometre bile değildi. Bir yıldızın bile çapı 10.000 kilometreyi pek geçmezdi. Böyle bir güçle onu kim engelleyebilir? Altın zırhlı yaşlı Sifan Qi hızla kükredi, çabuk, çabuk kaçın. Binlerce ölümsüz böcek askerinden oluşan başka bir ekip kovalıyor. Ölümsüz böcek askerler mi? Lofeng döndü. Harici simülatörden Lofeng, Yunmo Planet gemisinin arkasından koşan binlerce altın böcek askerinin bulanıklığını görebiliyordu. Yaklaşık 100 metre boyundaydılar ve her tarafları gözlerle doluydu. Sırtlarında yüzlerce kanatla kamburlaşmışlardı. Bütün gözleri kaçan Yunmo gezegen gemisine odaklanmıştı. Bu altın böcek askerlerinin hızları Yunmo gezegen gemisinden hiç de yavaş değildi. Ölümsüz seviyede, evren yolculuğuna sadece bedenleriyle girebiliyorlardı. Evren yolculuğu, geri sayım. Babata'nın sesi gemide yankılandı. Yapma. Altın zırhlı yaşlı Sifan Qi kükredi, bunun faydası yok. Karanlık evrende daha da hızlılar. Ölümsüz böcekler biz maksimum hıza ulaşmadan önce onları takip ettiğinde, onların anlık hızlanmaları bu gemininkini çok aşıyor. Peki ne yapacağız? Dilan kükredi, yaşlı adam, hemen bir şeyler düşün. Hızlıca. Lofeng hızla yaklaşan kötü niyetli altın böceği askerlerine baktı, o da paniklemişti. Efsanevi ölümsüz böcek askerler, bir anda binlercesi ortaya çıktı, bu nasıl bir dehşet verici güçtü? Binlercesi saldırılarını birleştirirse, imparator seviyesindeki bir ölümsüz bile kaçmak zorunda kalacaktı. Hiçbir şey yapma, işi bana bırak. Altın zırhlı yaşlı yavaşça kükredi ve aynı anda kontrol odasından kayboldu. Lofeng'in ifadesi değişti. Bu bir ışınlanma, o zaten geminin dışında. Dilan iletişim kurdu. Direnme, hepinizi kendi dünyama çekeceğim. Yaşlı Sifan Qi'nin ciddi sesi Yunmo gezegen gemisindeki herkesin zihninde yankılanıyordu. S.O.O. Yunmo gezegen gemisinin tamamı havada ortadan kayboldu ve geride sadece altın zırhlı yaşlıyı bıraktı. İğrenç böcek klanı. Yaşlı, uzayda durdu, hızla ona doğru koşan binlerce böcek askerine baktı, gözleri nefretle doldu. Dış bölge savaşlarında bir dahaki karşılaşmamızda ne kadar güçlü olduğumu size kesinlikle bildireceğim. W.A. Binlerce altın böcek askeri, insan gemisinin ortadan kaybolduğunu gördü. İnsanlara benziyorlardı, hepsinin, uzay boyunca uzanan ve yoğunlaşan altın iplikler saçan gözleri vardı.
Tekrar ışınlanmaya hazırlanan yaşlı Sifan Kui, evrendeki alanın yoğunlaştığını hissetti ve hemen dişlerini gıcırdattı. "Piç!" Yaşlı Sifan Kui kükredi. S.O.O. Şiddetle hızlandı. Çok hızlı bir şekilde neredeyse ışık hızına ulaştı, etrafındaki boşluk dalgalandı ve karanlık evrene girdi. W.A. Binlerce altın böcek askeri yeniden hızlanıp ışık hızına ulaştı, çevredeki alan dalgalandı ve hepsi karanlık evrene girdi. Dünyanın içinde. Yunmo gezegeni yavaşladı ve bir ormanın üzerindeki geniş gökyüzünde durdu. Kontrol odasında grup bir süre sessiz kaldı. Lo Feng, Dilan, 5 sektör lordu muhafızı, Pagoda filosunun 7 resmi seviyedeki ölümsüzleri ve 9. ordu lideri, hayatta kalanlardan oluşan bu grubun kalpleri hala belirsizlik içindeydi. Bunun nedeni herkesin açık olmasıydı, onlar yalnızca yaşlı Sifan Kui'nin dünyasındaydı. O öldüğü anda hepsi öldürülecekti. Kaçabilir mi? Yaşlı Sifan Kui böcek askerlerden kaçabilir mi? Lo Feng Dilan'a baktı. "Fikrim yok." Dilan başını salladı. "Kesinlikle sorun yok. Öğretmenimin inanılmaz derecede güçlü bir gücü var." Zırhlı genç kasana bağırdı. Yanındaki uzun ve sıska 9. ordu lideri ciddi bir şekilde şunları söyledi: "Ölmeyen böcek klanı ana yuvası, onlar böcek klanının üst kademesine aitler. Hepsi inanılmaz derecede korkutucu, dış bölgelerde, onlardan biri her ortaya çıktığında, bir kabus." Nefesler kesildi. Boğucu. Kontrol odasındaki grubun hepsi sessizce kaderlerini bekliyordu. Şu anda en çok endişe ettikleri şey dünyanın çökmesiydi. Bu, yaşlı Sifan Kui'nin ölümüne işaret ediyordu ve dünya yok edildiğinde ortaya çıkacaklardı. Bu gerçekleştiğinde, bu ölümsüz böcek klanının ana yuvasına karşı mutlak savaşçılardan oluşan bu grubun hiçbir direnişi olmayacaktı. S.O.O. Yunmo gezegen gemisi dünyadan kayboldu. Lo Feng yeniden ortaya çıktığında ve geri kalanlar ileriye net bir şekilde görebildiğinde, sonsuz bir kar fırtınası vardı. Burası düşük sıcaklıklara sahip bir mineral gezegen. Tanıdık bir ses yankılandı. Lo Feng, 9. Ordu lideri, Dilan ve diğerleri dönüp baktılar. Altın zırhlı yaşlı aniden kontrol odasında belirdi, bu ışınlanmanın korkunç gücüydü, sadece son derece hızlı bir hareket değildi. Hızlı hareket Yunmo gezegen gemisinin savunmasını kırmak için yeterli değildi. Ancak, ışınlanma sırasında hiçbir dağ veya duvar onu engelleyemez. Elbette imparator seviyesindeki ölümsüzler arasında bile sadece çok az kişi bunu yapma yeteneğine sahipti. Öğretmen. Yaşlı. Kontrol odasında bir kutlama kargaşası yaşandı. Lo Feng altın zırhlı yaşlıya baktı ve eğilerek selam verdi. "Kıdemli Sifan Kui, hayatımızı kurtardığın için teşekkür ederiz. Bu benim görevim." Yaşlıların gözleri biraz yorgundu, gülümsüyordu. "Bu iğrenç böceklerle baş etmek gerçekten çok zor. Şanslıyım ki uzay kanunları ve kaçma konusunda uzmanım. Uzay kanunu saldırıları açısından daha zayıf olabilirim ama kesinlikle daha iyiyim. Kaçma garantisi. Baş döndürücü miktardaki evren yolculuğundan ve binlerce galakside kovalandıktan sonra onlardan kurtulmayı başardım. Uzay kanunları birçok tarafa ayrılabilir. Işınlanma bir tarafın son noktasına aitti." "Öğretmenim, yaralandın mı?" Zırhlı genç kasana, yaşlı adamın zırhına şok olmuş bir şekilde baktı. Yaşlı Sifan Kui'nin gözyaşı vardı. "Kaçarken bir kez vuruldum." Başını salladı, "Bu iğrenç böceklerin hepsi ölümsüz seviyede güce sahip. Kendi zekaları olmasa da ve tüm emirleri kraliçeden alsalar da. Eğer 1 ve 1 olsaydı, gerçek bir ölümsüzden çok daha zayıflardı. Ancak binlercesinin bir araya gelmesiyle, binlerce gerçek ölümsüzün toplam güçlerini çok aşıyorlar, gerçekten dehşet vericiler." Bu. Bölümün sonu. Bölüm 643, Durum Değerlendirmesi. Yunmo gezegeninin kontrol odasında, yaşlı Sifan Kui'nin söylediklerini duyduklarında hepsi sessiz kaldı. Lo Feng, başkent gezegende yaşananları hatırlamadan edemedi. Anne yuvası ve çok sayıda böcek askeri ilk ortaya çıktığında,
Sadece 10.000'e yakın ölümsüzün açığa çıkardığı enerji, anında tüm gezegenin patlamasına neden oldu. Bütün bir gezegeni yok etmek son derece zor bir şeydi. Sektör Lord'u seviyesinde tek bir hareket, üzerinde yaşam bulunan bir gezegende kitlesel yok oluşa neden olsa da, bu yalnızca yüzeyde bir yıkımdı, gezegenin kendisi hala hayatta kalacaktı. Ölümsüzlere gelince, onların da bir gezegeni yok edebilmek için tüm enerjilerini tek bir saldırıya harcamaları gerekiyordu. Ve çok fazla böcek askeri vardı. Hepsi bir araya toplanmışken, yalnızca onlardan fışkıran enerji o şok edici etkiyi yarattı. Az önce, bu tek hamle aslında 10.000 kilometre çapındaki bir alanı yok etti. Lo Feng vurguladı. Çok güçlüydü. Dylan yumuşak bir sesle şöyle dedi, binlerce ölümsüzün doğru ve eş zamanlı olarak saldırması ve hepsinin tam olarak tek bir noktada toplanması için iyi bir koordinasyon sağlasalar bile, hiçbirinin en ufak bir hatası bile olamaz. Ya yapılsa bile, 10.000 kez, belki biri başarılı olabilir. Ancak, bunu başardığı anda, binlerce ölümsüzün saldırısıyla, uzayın kendisinde bir girdaba neden olur, güç yıkıcı olur. Bu bir evren şövalyesine benzer. Kalabalık başını salladı, hepsi hala öncekinin sersemlemiş haliydi. İlk şey onların bilinçlerinin bir olması gerektiğidir. Yaşlı Sifan Qi ciddiyetle söyledi. İkincisi, ölümden korkmuyorlar ve üçüncüsü, böcek klanı ana yuvasının onları bilinci aracılığıyla kontrol etmesiyle, binlerce böcek klanı askeri, yasalara dayalı inanılmaz saldırılar gerçekleştirebiliyor. Tıpkı beni kovalarken olduğu gibi, etrafımdaki boşluk ışınlanmamı engelliyor. Işınlanma suda yüzen bir balık gibiydi. Alanın yoğunlaşması sanki suyu buza çevirmek gibiydi. Doğal olarak balıklar yüzemez. Köken kanunu saldırılarını bile biliyorlar mı? Zırhlı genç Kasina şokla konuştu. Elbette. 9. Ordu komutanı soğuk bir şekilde gülümsedi. Böcek klanı, bizimki gibi zirveye bir ırk olarak, en büyük nüfusa sahip ırklardan biri ve aynı zamanda en az nüfusa sahip. Bu askerleri yönsüz sayarsak sayıları sonsuz olur. Eğer bunu yapmazsak, sadece son derece zeki ana yuva kraliçelerini sayarsak, o zaman sadece birkaç tane olur. En normal ana yuva kraliçesi bile, en üst olgunluk seviyesinde, onlar da sektör lordu seviyesinde olur ve büyük miktarda üretim yapabilirler miktarda sektör lordu askeri. 9. Ordu lideri şöyle dedi, ölmeyen anne yuvasını bırakın, imparator seviyesindeki ölümsüzler onunla karşılaşsalar bile, dikkatli olmazlarsa düşebilirler. Ana yuva kraliçesi son derece zekidir. Bilinci ve zihinsel yetenekleri çok güçlüdür. Bireysel olarak sayısız askeri kontrol edebilir, hatta hassas birleşik saldırılar yapabilir. Dolayısıyla gerçekten ne kadar güçlü olduğunu hayal edebilirsiniz. Böcek klanının hepsinin ruh izleri vardır, bu da evrenin zirve ırklarından biridir. Her kraliçe ruh tekniklerinde ustadır, bir ana yuva kraliçesini kontrol etmenin bu kadar zor olmasının nedeni de budur. 9. Ordu komutanı gülümsedi. Ve böcek klanındaki varlıkların en tepesindekilerden herhangi biri, eğer bir ruh istilası tekniği kullansaydı, muhtemelen hepimiz kontrol altına alınırdık ve kaçamazdık. Zırhlı genç Kasana gözlerini kırpıştırdı, bu kadar güçlü mü? Herkes ona baktı, Pagoda filosunun 7 resmi seviyedeki ölümsüzleri bile utanmış hissetti. Lo Feng de konuşmadan ona baktı. Böcek klanının gücüne gelince, onun altın boynuzlu canavarının miras aldığı anılarda bunun ayrıntılı kayıtları vardı. Anılarının büyük bir kısmı böcek klanını anlatıyordu. Çok fazla bilgi olduğu için Lo Feng sadece temel bilgilere göz atmıştı. Ancak yine de bu Lo Feng'in şok ve korku hissetmesine yetti. Böcek klanı. Altın boynuzlu canavar ırkı bile buna bulaşmaya cesaret edemiyordu, özellikle de böcek klanının belirli çekirdek bölgeleri, böcek askerlerinin sonsuz denizleri uzanıyordu, bu, herhangi bir savaşçının güvenini kolayca kaybetmesine neden olurdu. Ana yuvası buraya nasıl geldi? Buraya gelmeye nasıl cesaret edebildi? Lo Feng kaşlarını çattı. Dünyanın savaşçılarının oraya gidip onu öldürmesinden korkmuyorlar mı? Sanal Evren şirketinin mutlak savaşçılarından bazıları, kendi tanrı ülkelerine tamamen ışınlanıp gelip onu öldürebilir. Ve eğer ana yuva içinden ışınlanacak olsaydı tanrı ülkesinin uzakta olması, tanrı ülkesinin yerini doğrulamak için iyi bir şansı olacaktır.
Bu bittiğinde hiç şüphesiz öldürülecektir. Majesteleri. Altın zırhlı ihtiyarın sesi metal çınlaması gibiydi. Yahoo ve Jeffrey ruhları tarafından kontrol ediliyordu, daha önceden o anne yuvası tarafından kontrol ediliyor olabilirler. Öldürüldüklerinde Yuva bunu hemen anladı ve dolayısıyla elitlerini de getirdi ve intikamını almak için oraya ışınlandı. Neden buna cesaret ettiğine gelince, sanırım kendi tanrı ülkesini değil ölümsüzlerin tanrı ülkesinden birini kullanıyordu. Böylece insanların mutlak varlıklarıyla karşılaşsa bile kraliçe yine de askerleriyle birlikte ana yuvayı alıp kaçabilirdi. Hatta eğer insanlar tanrı ülkesini keşfederse, bu sadece kontrollü ölümsüzlerin ülkesi olurdu ve bu da kraliçe için hiçbir tehdit teşkil etmezdi. Kontrol ettiği ölümsüzler basamak olarak kullanıldığında, çok güvenli ve hızlı bir şekilde böcek klanına geri kaçabilir. Dünyanın savaşçıları doğal olarak orayı istila etmeye cesaret edemezler. Lo Feng bunu duyduğunda başını salladı ve ardından merakla sordu, o halde buna yönelik herhangi bir tehdit yok mu? İnsanlık onun öldürmeye devam etmesine izin mi verecek? Elbette tehlikeler var. Altın zırhlı yaşlı adam güldü, insanlığın güçlü varlıkları, insanlığın bölgeleri boyunca işaretler bırakacak. Böcek klanının ana yuvası gibi büyük bir tehdit bir noktada ortaya çıktığı anda, bu varlıklar hemen ışınlanacak. Ezici güçleriyle, anne yuvasını öldür. Elbette. Öldürmek biraz zor olabilir. Ancak öldürmeseler bile büyük miktarda ölümsüz böcek askerini öldürme garantileri olur. Sonuçta, ölmeyen bir böcek askeri yaratmak kolay değil. Altın zırhlı yaşlı başını salladı ve gülümsedi, o kraliçe daha önce buraya gelebilmek için ordusunun çoğunu kazmak zorunda kalmıştı. Bir süre sonra, kontrol odasındaki atmosfer biraz aydınlanmıştı. Son derece tehlikeli bir tehdit olan anne yuvası, grubun bu konuyu daha fazla tartışmak istememesine neden olmuştu. Sonuçta böyle bir varlığa karşı savaşmak için en azından imparator seviyesinde ölümsüz olmak gerekiyordu. 9. Ordu Komutanı, ordunun durumu nasıl? Lo Feng 9. Ordu liderine baktı. Şu anda sanal evrendeki 30 yıldızlar arası savaş gemisini kontrol eden diğer ölümsüzlerle iletişim halindeyim. 9. Ordu lideri açıkça etkilenmişti, sesi boğuktu, şu anda durum tam olarak doğrulanmadı. Majesteleri Lo Feng, ben diğer ölümsüzleri kontrol ederken lütfen biraz bekleyin. Rapor yakında yayımlanacak ve ben bunu sana ileteceğim. Bundan sonra gözlerini kapattı. Bir süre sonra, gözlerini açtı. Nasıl oluyor? Lo Feng sordu. Kayıplar çok büyük. Yüzü kül rengindeydi. Ana yuva ve ölümsüz ordu tanrı ülkesinde ilk ortaya çıktığında, onlardan fışkıran enerji tüm başkent gezegenin patlamasına neden oldu. Göreve katılan büyük miktardaki evren seviyesi, etki alanı lordu seviyesi ve birkaç sektör lordunun hepsi anında öldü. Lo Feng sessizdi. O ilk patlamada sadece çok sayıda asker ölmedi, hatta sayısız masum sivilin tamamı öldü. 10 milyardan fazla insan bu şekilde öldü. Ve bundan sonra ana yuva, uzayda bir girdaba ve uzayın dokusunda patlamalara neden olan birleşik saldırı emrini verdiğinde, 10 milyon km çapında bir alan yerle bir edildi. Birinciden kaçan şanslı birkaç sektör lordu şok dalgası, en azından hala gemilerin dışında olanlar, bu ikinci dalga vurduğunda hepsi kesinlikle öldürüldü. 9. Ordu Komutanı söyledi. Başlangıçta yıldızlar arası savaş gemilerinde olanlar ve onlara geri dönecek kadar hızlı olan evren askerleri bile. 9. Ordu lideri başını salladı, uzaydaki patlamalar ve girdapların ortasında şok dalgalarının ikinci dalgası vurduğunda, normal ölümsüzler bile böyle bir darbeden ölecektir. Gemilerin içinde saklananlar bile, yalnızca güçlü şok dalgalarının sarsıntıları büyük miktarda evren seviyesindeki askerin et yanına dönüşmesine ve anında ölmesine neden oldu. Etki alanı lordları ağır yaralanmış olabilir, ancak yaşam çekirdekleri kırılmadı, sadece yaralandı. 30 yıldızlar arası savaş gemisinin tamamı evren yolculuğu yoluyla kaçtı, kimse onları kovalamadı. Ana yuvası muhtemelen biz liderleri hedefliyordu. Özetle, 30 yıldızlar arası savaş gemisi, 2800 ölümsüz, 1923 sektör lordu, 5990 alan lordu ve 0 evren seviyesi asker hayatta kaldı. 9. Ordu Komutanının yüzü kül rengindeydi.
Bu rapor Lo Feng'in bir süre sessiz kalmasına neden oldu. Ağır kayıplar. 30 yıldızlar arası savaş gemisi, başlangıçta 30 ölümsüz, 3000 sektör lordu, 30.000 alan lordu ve 300.000 evren seviyesi askeri vardı. Ancak bu tek saldırıdan sonra, evren seviyesindeki tüm askerler sonraki şok dalgaları nedeniyle öldü. Gemilerin içinde saklananlar bile uzay girdabından ve kumaş patlamalarından öldüler. Hedeflerin çok azı sektör lordları olduğundan, dışarı çıkmalarına pek gerek yoktu. Yani küçük bir ekip dışında çok sayıda sektör lordu gemilerinde kaldı. Böylece yarıdan fazlası hayatta kaldı. Alan lordlarının çoğu hedefleri avlamak için gönderildiğinden yalnızca bir beşi hayatta kaldı. Evren seviyesinde, hepsi öldü. İki ölümsüzü nasıl kaybettik? Dylan sordu. Hayatta kalanlara göre, 30 yıldızlar arası savaş gemisi gezegenin üzerindeki uzaydayken, büyük miktarda evren askeri hedefleri avlıyordu. Gemileri terk eden iki ölümsüz de vardı. 9. Ordu lideri içini çekti, böcek klanının ana yuvası buraya ışınlandığında, burada çok fazla güçlü savaşçı toplanmış olduğundan, ilk önce o iki ölümsüze saldırdı. Herkes başını salladı. Gerçekten de buradaki en güçlü savaşçılar onlardı. 9. Ordu lideri, Pagoda filosunun 7 resmi seviye ölümsüzleri, Longyear, Dylan, İmparator seviyesi Sifan Kui. Bu güç, böcek klanının ana yuvası bir ordu gönderse ve ikisi çatışsa bile, böcek askerlerinin çoğu, hepsini öldüremeden feda edilecekti. Dolayısıyla buradaki gruba anında ruh teknikleriyle saldırmak, hiç gerçekçi değildi. Bu görev. Lo Feng zorla gülümsemeye çalıştı. 9. Ordu lideri. Lo Feng aniden diğer 70 ordu grubunu düşündü ve sordu, diğer 70 grubun avlanma görevlerine katılmasının sonuçları nasıl? Bu. Bölümün sonu. Bölüm 644, ayrılıktan önce. Lütfen bir süre bekleyin. 9. Ordu lideri gözlerini kapattı ve bilincini sanal evren ağına göndererek 70 ölümsüz komutanla iletişim kurdu. Bir süre sonra gözlerini açtı. İşler hala yolunda. Lo Feng'e baktı, görevlerinde diğer 70 grupla büyük bir sorun yaşanmadı. Lo Feng rahat bir nefes aldı. Önünde sayısız insanın anında kaybolması ve 300.000 kişilik orijinal ordudan 10.000 kişinin bile kalmamış olması, Lo Feng üzerinde gerçekten büyük bir stres yarattı. Özellikle orada barış içinde yaşayan sayısız sivilin hepsi artık gitmişti, bu Lo Feng'i içten içe ürpertiyordu. Eğer bugünün trajedisi onun yerine yeryüzünde yaşansaydı ne yapardı? Bu savaştı. Irk savaşları. Irk savaşlarının, özellikle de evrene hakim olan mutlak varlıkların önünde, içlerinden herhangi biri bir gezegeni yok etmeye yetecek kadar korkunç bir güce sahip miydi? Bu onlar için sadece bir oyuncaktı. Ben kesinlikle mutlak bir savaşçı olmalıyım. O zaman geldiğinde, sanal evren şirketinin üst kademesi olacağım ve 1800 evren ülkesindeki en iyi insanlardan biri olacağım. Bu şekilde, dünyayı gerçek anlamda koruyabilirim. Hatta pek çok kişiyi yerleştirebileceğim Tanrı ülkemdeki dünya insanlarının. Lo Feng'in birçok düşüncesi vardı, bu onun kararlılığını daha da güçlendirdi. İnsanların kararlılığı hayallerine ve hedeflerine bağlıydı. Kararlılıkları aynı zamanda iradelerinin bir biçimiydi. Sürekli olarak kendi üzerine düşünmek ve kendini güçlendirmek. Ancak bu sayede Lo Feng'in iradesi güçlenmeye ve daha da sarsılmaz olmaya devam edebilirdi. Büyük bir sorun yok mu? Lo Feng, 9. Ordu liderine kaşlarını çattı, bazı küçük sorunlar mı var demek istiyorsun? Onayladı. Diğer 3 sektör lordu canlı yakalanmadı mı? Lo Feng sordu. Görev, 4 sektör lordunu kişisel olarak öldürmesini gerektirmesine rağmen, bu ona tamamlanma oranının %55'ini sağlayacaktı, daha önce yalnızca bir AIF'yu öldürmüştü. Diğer 3'ü başka gezegenlerdeydi. Dolayısıyla planda 9. Ordu halkının diğer 3'ünü ele geçirmesini ayarlamıştı. 3 sektör lordu zaten canlı yakalandı. 9. Ordu komutanı söyledi. Ve 90 milyondan fazla hedef 368 gezegene ayrılmış 700.000 kişilik ordu,
Güçlerine ve sayı yoğunluklarına göre 368 küçük gruba bölünmüş durumda. Lo Feng başını salladı. Plana göre herhangi bir sorun olmaması gerekiyor. 9. Ordu komutanı başını salladı. Elçi, özür dilerim, 368. gezegende küçük bir sorun oluştu. O bölgeden 12 hedef kaçtı. Ah! Lo Feng kaşlarını çattı. Korktuğu durum başına gelmişti. Temel olarak 3 bölüme ayrılan görev talebine göre, biri 2 ölümsüzü öldürmek, ikincisi 4 sektör lordunu kişisel olarak öldürmek, üçüncüsü ise 1,2 milyon hedefin tamamını öldürmekti. Bu sayı çok büyüktü, şans eseri ona yardım edecek 9. ordu vardı. Ancak son anda bir delik açılmasını hiç beklemiyordu. Başkent gezegenindekiler şüphesiz ölmüş olurdu, o zaman kaçanlar sadece bu 12 kişi olurdu. Nasıl kaçtılar? Lo Feng kaşlarını çattı. Asıl mesele şu ki, 368 gezegendeki görev %100 tek bir görev olamaz. 9. Ordu lideri şöyle açıkladı ve sorunun ortaya çıktığı bu gezegen. Mosi gezegeni, üst düzey yönetimi muhtemelen ortak gezegenlerden birinden bir imdat çağrısı almıştı. Bu nedenle, örgütünün üyelerine, hatta nüfuz edebilenlere bile emir verdi özel kuruluşlar ve benzerleri, hepsi evren gemilerini alıp derhal ayrılmalı, sayısız gemi her tarafa uçarken. Hedeflerle ilgilenmek için bu gezegene yalnızca 111 kişi göndermiştik ve uzaya barikat kurmak için hiçbir yıldızlar arası savaş gemisi gönderilmedi. Bu nedenle zamanında engelleyemedik, kaosun ortasında hedeflerin gemilerde olup olmadığını teyit etmek imkansızdı, kovalamacaya rağmen 39 hedeften sadece 27'sini öldürmeyi başardık, 12'si kaçtı. Tırnak işareti. Lo Feng'in ifadesi bozuldu ve emir verdi, şu 12 kişiyi bulun ve öldürün. Ne olursa olsun, onları öldürmek zorundayız. Bu 1,2 milyon hedefin arasında isimleri listede yer alan isimler de vardı. Biri bile kaçtığı sürece görev başarısızlıkla sonuçlanacaktı. Elbette. 9. Ordu komutanı başını salladı. Zamanı kavramamız lazım. Birazdan Virtual Universe şirketinin bilgi departmanından yardım alacağım. Lo Feng kaşlarını çattı, elbette sadece başka bir yaşam gezegenine kaçmalarını umabiliriz. 12'si başka bir yaşam gezegenine gittiği sürece sanal evren şirketinin erişim alanı içindeydiler. Bulmaları çok daha kolay olurdu. Ancak, eğer 12 kişi korkmuş ve son derece dikkatli ise, evrendeki ıssız bir mineral gezegende saklanıyorsa ve hayatta kalmak için tamamen gemilerine güveniyorsa, onları bu şekilde kim bulabilir? Elçi. 9. Ordu komutanı onu teselli etti, bir gruptan ayrılıp izole bir yaşam tarzı yaşamak, bunu yapabilecek kapasitede değiller. Bir yıldan fazla hayatta kaldıkları sürece görevin başarısızlıkla sonuçlanır. Lo Feng kaşlarını çattı. Elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Ayrıca yakalanan 3 sektör lordunun Kızıl Şafak gezegenine getirilmesi emrini gönderin. Kızıl Şafak gezegeni aynı zamanda Lo Feng ile Altın Boynuz Yarışı Pagoda filosunun buluşma noktasıydı. Kızıl Şafak gezegeninin büyük bir salonunda. Lo Feng, yaşlı Sifan Kui, Dylan ve 9. Ordu lideri ve diğerleri içeride duruyordu. Majesteleri. 9. Ordudan bir ölümsüz Lo Feng'e saygıyla eğildi, 3 sektör lordu benim dünyama kilitlendi. Onları al. Lo Feng emretti. Evet. Bu gümüş pullu zırhlı ölümsüz eğildi. Aynı anda salondaki geniş alana baktı ve 3 metre yüksekliğinde, geniş ve uzun 3 adet koyu kırmızı kutu çıkardı. Dışarı çıktıkları anda gökyüzüne koştular. HMPH. Gümüş pullu zırhlı ölümsüz soğuk bir şekilde homurdandı, baskı yaparken ölümsüz enerjisini genişletti ve 3 kutuyu birbirine bağladı. Majesteleri, bu 3 kutunun tamamı E9 sınıfı alaşımlardan yapılmıştır. 3 sektör lordu kaçamaz. Ölmeyenler şöyle açıkladı, ancak yine de uçabiliyorlar. Artık gidebilirsin. Yaşlı Sifan Kui emretti. Evet. Ölümsüzler eğilip gittiler. Yaşlı Sifan Kui 3 kutuya baktı, etraflarındaki alanı kolayca kullanarak üzerlerine bastırdı, aynı anda biçimsiz ölümsüz enerjisi 3 alaşım kutuyu hızlı açtı. 3 sektör lordunun hepsi erkekti. Uluma. Beni serbest bırak. Neden beni yakaladın? Üçünün de farklı tepkileri vardı.
Ancak önlerindeki gruptan gelen ve yarıdan fazlasının ölümsüz olduğunu doğrulayan güçlü auraları hissettiklerinde hepsi şaşkına döndü. Çok basit, sana yaşama şansı veriyorum. Yeter ki, beni yenebildiğin sürece. Lo Feng 3'e baktı, aksi takdirde seni yalnızca ölüm bekliyor. Seni yenmek mi? Gelsili, Tan Bulin ve Ley'de, 3 sektör lordu bu alan lordu seviye 9 gence baktıklarında şok oldular. Sen Lo Feng misin? Dahi yarışmasından Lo Feng mi? Seni yenmemiz gerektiğini mi söylüyorsun? Üçü ilk başta ölümsüz grubunu gördüklerinde pes etmişlerdi. Ancak Lo Feng'in sözlerini duyunca savaşma ruhları yeniden alevlendi. Ancak savaş gerçekten başladığında işler farklıydı. Salonun içinde yaşlı Sifan Kuyo-i tarafından uzay hapishanesi olarak 100 metre ikilik bir alan oluşturuldu. Lo Feng'in elleri inanılmaz derecede keskin pençeler gibiydi ve Bulin'in boğazını delip geçiyordu. Korkunç pençe geçti ve saldırdı, Bulin'in çekirdeğini anında parçaladı. Başlangıçta kocaman bakan gözleri bir anda ışığını kaybetti. HMPH. Lo Feng, Bulin'i boğazından yakaladı ve onu gelişigüzel bir kenara fırlattı. Cansız beden bir taş gibi uçtu ve uzay bariyerine çarptı, kemikleri kırıldı ve kan etrafa sıçradı. Lo Feng'in gözleri öldürme niyetiyle doluydu. Kemikleri önceden beri öldürme niyetiyle doluydu. Ayrıca bu görevde sayısız insanın, özellikle de başkent gezegenindeki trilyonlarca normal sivilin öldüğüne tanık olduğu için, bu onun kanını öfkeyle kaynatmıştı. Sonuncusu. Lo Feng döndü. Uzakta ağır bir ifadeyle 2,3 metre boyunda ve sağlam bir adam duruyordu. Şahsen öldürmek zorunda kaldığı 3 sektör lordunun en güçlüsüydü, 3. seviye sektör lordu Ley'di. Ley'de'nin artık bu gence ilk baştaki küçümseyici bakışları yoktu. Ama sonunda şunu fark etmişti, evrendeki dahilerin en zirvesi, 9. seviye bir alan lordu, 1. ve 2. seviye bir sektör lordu savaşçısını hala kolayca öldürebilirdi. Majesteleri Lo Feng, ben onlarla aynı değilim, çok daha güçlüyüm. Uzay hapishanesi tarafından bağlanan Ley'de, hareketlerine yeniden kavuştu. Ayrıca, gözleri parladı. XYU. Biçimsiz bir ruh enerjisi doğrudan Lo Feng'in zihnini deldi. Ley'de'nin ifadesi değişti, ruh saldırısı aslında başarısız oldu. Lo Feng ona soğuk bir şekilde baktı. Bir sektör lordu seviye 3 ruh okuyucusuna karşı dünya bedenine güvendiğinden pek fazla garantisi yoktu. Bilgiye göre, bu sektör lordu ruhu okuyucusu köken yasalarını oldukça iyi anlıyordu, ayrıca kendi dünyası ve Lo Feng'e baskı yapacak dünya enerjisi vardı, bu çok büyük bir tehditti. Bu aynı zamanda Sanal Evren şirketinin Lo Feng'e verdiği en büyük testti. Teknenin alabora olmasını önlemek için, Lo Feng uzun süredir Mosha klanının bir bıçağa dönüşmesini ve çekirdeğinin içinde olduğu bir dinlenme odasında kalmasını sağlamıştı. Onu geride tutan hiçbir şey olmadığından, Lo Feng gerçekten 3. seviye sektör lordu ruh okuyucusuna karşı sonuna kadar mücadele edebilirdi. Hiçlik pagodası seviye 4 ve benim güçlü iradem ve bilincimin yanı sıra, bu sektör lordu seviye 3 ruh okuyucunun ruh saldırısını engellemede gerçekten başarılı oldu. Harika. Lo Feng düşündü. Boş pagoda ruh saldırılarına karşı bir savunma mekanizmasıydı. Kişinin ruh enerjisi ve yasa anlayışı konusunda sert gereksinimleri vardı. Ve Lo Feng'in kanun anlayışı, normal bir sektör lordu zirve savaşçısına benziyordu. Lo Feng'in ruh enerjisi genliği 3200'ün üzerine çıktı. İmparator seviyesindeki ölümsüzlerin çoğu bile o kadar güçlü değildi. Bu onun nihayeti bu 50 yıl içinde boş pagodanın 4. seviyesini sağlam bir şekilde bitirmesini sağladı. Huyan Bo öldüğünde boş pagodanın 6. seviyesine sahip olduğunu bilmek gerekiyordu. 4. seviye zaten birçok sektör lordu zirve savaşçının sınırıydı. Bu 4. seviye, kişinin bilinç ve irade gücüyle birleşince ruhu koruyacak, daha da güçlenecek, doğal olarak bu saldırıyı engelleyecekti. Sen onlardan daha güçlüsün. Bu yüzden sen silahını kullanmama layıksın. Lo Feng Ley'de'ye baktı, arkasında koyu altın renkli uzun bir çubuk belirdi. Uzay hapishanesine bakıldığında Lo Feng ve Ley'de arasındaki maç başlamıştı. Biri bir dünya oluşturmak için dünya projeksiyonuna güvenirken, diğeri bir kılıç dünyası oluşturmak için Nansen silahını ve köken yasalarını kullandı.
Bu iki dünya defalarca çatıştı. Çok güçlü 9. seviye bir etki alanı lordu olarak, gerçekten 3. seviye bir sektör lordunu öldürebilir mi? Ve bu 3. seviye sektör lordu ruh okuyucusu önceki zayıf gibi değil, kanun anlayışı da oldukça yüksek. Altın zırhlı yaşlı Sifan Kuyoi'nin ifadesi değişti. İnsanlığın mutlak dehaları kesinlikle dehşet vericidir. İnsanlığın bu kadar uzun süre iktidarda kalabilmesine şaşmamalı. Elder, Lo Feng'i evimize davet edelim ve daha güçlü bağlar kuralım mı? Çelik bir blok gibi olan kısa bir altın boynuz klan üyesi ciddi bir şekilde söyledi. Onu oraya mı davet edeceksin? Yaşlı Sifan Kuyoi'nin cildi anında gümüş ışıkla parladı, sert yüzünde bir gülümseme belirdi. Bu bölümün sonu. Bölüm 645, Nansen silahının yaratıcısı. Bakın, majesteleri Lo Feng kazanmak üzere. Yaşlı Sifan Kuyi gülümsedi ve uzay hapishanesine baktı. Hapishanenin içinde. Sektör Lordu Leiden'in yüzü delinmişti. Güçlü bir bıçak enerjisi vücuduna girdi ve bir gümbürtüyle vücudu patlayarak her yere kan fışkırdı, yere düşmeden önce şekilsiz uzay bariyerine çarptı. Vay canına! Lo Feng yavaşça alçalmadan önce kara bulut mekiğinin üzerinde durdu. Karmaşaya bakarak, bu Leiden yalnızca 3. seviye bir sektör lordu. Onu öldürmenin bu kadar zor olacağını beklemiyordum. Sadece güç açısından benden yaklaşık 10 kat daha güçlü olmalı. Etki alanı lordu seviye 9'dan sektör lordu seviye 1'e büyük bir sıçrama oldu. Biri sektör lordu seviye 1'e ulaştığı anda dünya enerjisine ve kendi iç dünyasına sahip olacaktı. Ayrıca gücü 10 kattan fazla artacaktı. Yalnızca saf güçle. Sektör Lordu seviye 3, Sektör Lordu seviye 1'den yaklaşık 4 kat daha güçlüydü. Sonuçta, saf güç açısından, seviye 3 Sektör Lordu, seviye 9 alan Lordu'nun onlarca katıydı. Ve Leiden'in köken kanunu anlayışı neredeyse cennet köprüsü seviye 6'daydı. Lo Feng, rakibine hükmetmek ve sonunda onu öldürmek için tamamen kendi kavrayışının daha güçlü olmasına ve şok edici ruh genliğine güveniyordu. Hukuk saldırılarında zaten tüm gücümü kullandım. Onun beni gücümün 1200 katını kullanmaya zorlamasını beklemiyordum. Lo Feng düşündü. Seviye 3'teki küçük bir sektör lordu, kavrama açısından cennetsel köprü seviye 6'ya ulaşmayı başardı. Tanınmış falan değil ama sadece çok normal bir sektör lorduydu. Köken yasalarını sektör lordu düzeyinde eğitmek gerçekten hızlı. Gürültü. Uzay hapishanesi parçalandı ve dağıldı. Majestelerini zaferinizden dolayı tebrik ederim. İlk olarak yaşlı Sifan Kuyoi yürüdü ve gülümsedi. Majesteleri sadece alan lordu seviye 9'da ve buna rağmen aslında sen bir sektör lordu seviye 3 ruh okuyucusunu öldürmeyi başardın. Bu gerçekten de saygıdeğer, insanlık için bunu yapabilmek senin gibi mutlak bir dahi yetiştirirsen insanlık gelecekte daha da güçlenecektir. Lo Feng gülümsedi ve aynı anda zihinsel olarak emretti, Babata, yayını kapat. Savaşın sona erdiği anda, onu çoktan kapattım. Babata dedi. Lo Feng buna engel olamadı. Yaşayan bir yapay zeka ile normal bir yapay zeka arasındaki fark şuydu, yaşayan bir yapay zeka kendi kararlarını verebilirdi. Tabii ki esas olarak Lo Feng'in temel emirlerine itaatsizlik etmedi veya karşı çıkmadı. Majesteleri Lo Feng. Zırhlı genç Kasna sordu, sektör lordu seviye 3 serseri, gücünün ne kadarını kullanmanı sağladı? Kasna. Yaşlı Sifan Kuyi yavaşça kükredi, kapa çeneni. Kasna başını eğdi. Bir sektör lordu olarak, 9. seviye alan Lordu Lo Feng'in 3. seviye bir sektör lordunu öldürdüğünü görünce doğal olarak meraklandı. Kıdemli Sifan Kuyi, Kasna'nın sorusu hiçbir şey değil. Lo Feng kayıtsızca gülümsedi, bu olayı da beni gücümün yarısını kullanmaya zorladı. Yarım? Yaşlı Sifan Kuyi, Kasna ve diğerleri, hatta ölümsüz Dylan bile şok olmuştu. Lo Feng zaten Nansen silahlanma bıçağı dünyasının her yerde mevcut olan seviyesini kullanmıştı ve bu hala onun sınırı değil miydi? Lo Feng içten güldü. Daha önce ruh enerjisi genliğini 1200'e çıkarmıştı, hala 3200 sınırının yarısına ulaşmıştı. Ayrıca en güçlü uçan silahı Lo Fulyu tahtası.
Bunu kullandığı anda uçuş hızı, esnekliği vesaire inanılmaz derecede artacaktı. Ancak Lo Fu çok değerliydi. Bu resmi seviyedeki ölümsüzler için olağan bir seçimdi. Lo Feng bu savaşa katılmak istemiyordu. Özetle, bu savaş sırasında Lo Feng gücünün yaklaşık bir üçünü kullanmıştı. Elbette, bu onun yalnızca toprak bedeniydi. Bir süre sonra, tören salonundaki masayı bir ziyafet doldurmuştu. Lo Feng, divan, 5 sektör lordu muhafızı ve 9. ordu lideri, önlerine serilen insan yemeği, birkaç tuhaf meyve, et yemeği veya benzerleri ile orada duruyordu. Diğer tarafta, 7 resmi seviyedeki ölümsüz olan yaşlı Sifan Kui vardı ve kasanın önlerine özel alaşımlar ve malzemeler serilmişti. Altın boynuzlu canavarın çoğunlukla metal yemesi gibi, farklı yaşam formları da tamamen farklı yiyeceklerden keyif alıyordu. Kıdemli Sifan Kui, bu seferki yardımınız için gerçekten minnettarım. Bay Long eğer dahil hepiniz olmasaydınız, Yao ve Jeffrey'i öldürmek bu kadar kolay olmazdı. Lo Feng şarap kadehini kaldırdı ve gülümsedi, hepinize kadeh kaldırayım. Majesteleri naziksiniz. Yaşlı Sifan Kui ve pagoda filosunun diğer ölümsüzleri, kasna bile kadehlerini kaldırdı. Bay Longyear'in katkısı çok büyüktü. Ancak erken ayrılmak zorunda kalması üzücü. Yaşlı Sifan Kui gülümsedi ve bardağını kaldırıp çok koyu bir sıvı içti. Lo Feng ve diğerleri sahneyi izledikten sonra içki içemediler ancak yaşlı Sifan Kui ve diğerleri bundan tamamen keyif almış görünüyordu. Majesteleri. Kıdemli Sifan Kui bardağını bıraktı ve gülümsedi, yemeğimizi bitirdikten sonra evimize dönüp yarışacağız. Ondan önce, Majesteleri Lo Feng'i altın boynuz ırkımızın meskenine doğru yola çıkmaya naçizane davet etmek istiyorum. Lo Feng şaşkına döndü. Altın boynuz yarışının yaşadığı yere mi gidiyorsunuz? Majesteleri, bizim altın boynuz ırkımız sonuçta evrendeki çok büyük bir yarıştır. Yaşlı Sifan Kui gururla söyledi. Bizim insanlıkla birlikte inanılmaz derecede eski bir tarihimiz ve ayrıca kendi benzersiz sırlarımız var. Başka hiçbir şey hakkında konuşmasak bile, majestelerinin kullandığı Nansen silahı hakkında konuşabiliriz. Nansen silahlanma mı? Lo Feng merak etti, neden bundan bahsettiler? Nansen silahı ruh okuyucu için 9 tanrı silahından biridir. Yaşlı Sifan Kui gülümsedi. Sadece insanlar için değil, evrende pek çok ırk var. Ruh okuyucuların yolunda yürüdükleri sürece birçoğu Nansen silahını kullanıyor. Gerçekten iyi bir icat, evrendeki birçok ırk tarafından kullanılacak. Lo Feng başını salladı. Majesteleri Nansen silahının yaratıcısının altın boynuz ırkımızın tarihindeki en büyük duayen olduğunu bilmeli. Kıdemli Sifan Kui dedi. Duayen? Lo Feng merak ediyordu. Duayen, altın boynuz yarışında hangi pozisyondu bu? Ah, majesteleri duymamış olabilir. Yaşlı Sifan Kui güldü, bizim altın boynuz ırkımız insanlıktan farklı. İnsanlar evren ülke düzeyinde hüküm sürüyor. Ancak bizim altın boynuz ırkımızın birbirleriyle rekabet eden yüzlerce binlerce kabilesi var ve tüm bu kabileleri yönetenler var. Güçlü duayen kurumuyuz. İnsan ancak duayen olunca bu kuruma girebilir. Duayenlerin gücü ne düzeyde? Lo Feng sordu. Bir yarıştaki varlıkların en zirvesi, bu nasıl bir güçtü? Duayen olabilmek için önce bir evren şövalyesi olmak gerekir. Yaşlı Sifan Kui'nin gözleri beklentiyle doluydu, kurumdaki duayenlerin hepsi evren şövalyeleri haline geldi. Lo Feng soğuk bir nefes aldı. Tüm Ganu evren ülkesinde tek bir evren şövalyesi vardı, Ganu lideri. Ve altın boynuz klanının en zirve gücü, hepsi evren şövalyelerinden oluşan bir grup duayendi. Altın boynuz yarışında kaç duayen var? Lo Feng merakla sordu. Özür dilerim. Yaşlı Sifan Kui başını salladı, herhangi bir ırkın gücü her zaman bir sır olacaktır. Altın boynuz ırkının kaç duayeni vardır? Ben bile bu en korunan sırlardan biri olduğu için bu sorunun cevabını bilmiyorum. Lo Feng başını salladı. Normalde, eğer kozları ortaya çıkarsa ve yeterince güçlü değillerse tüm yarış elenirdi. Ve Nansen silahını yaratan kişi altın boynuz ırkımızın tarihindeki en büyük duayen Xilo. Yaşlı Sifan Kui'nin sesi yükseldi. Diğer 7 resmi seviyedeki ölümsüz ve Kasne'ye gelince, hepsinin gözleri gurur ve ibadetle parlıyordu.
XILODUO, Büyük XILODUO, altın boynuz ırkımızın ebedi gururu, XILODUO, yaşlı Sifan Kuyoi ve ırkın diğer 9 üyesinin hepsi ibadetlerinde son derece tutkuluydu. Lo Feng içindeki güçlü tutkuyu hissedebiliyordu. XILODUO'nun büyük liderliği altında altın boynuz ırkımız evrende bir yer edinmeyi başardı. Yaşlı Sifan Kuyoi aniden karardı, ancak Doyen XILODUO korkunç bir evren gizli bölgesine girip geri dönmediğinden beri, altın boynuz yarışı konumumuz o zamandan beri düştü. Lo Feng şok olmuştu. Büyük bir liderin ortadan kaybolması ve ölümü yüzünden bütün bir ırkın konumu mu düştü? Bu yalnızca liderin çok güçlü olduğu ve ırkın geri kalan gücünün bu liderin gücünden çok uzak olduğu anlamına gelebilirdi. Bundan sonra altın boynuz ırkımız insanlığın destekçisi oldu. Yaşlı Sifan Kuyoi, insanlığın yardımıyla ırkımızın hayatta kalması için yeterli bölgeyi elde edebildik, dedi. Lo Feng içini çekti. XILODUO mu? Görünüşe göre, bu evrene hakim olan mutlak bir varlıktı ve Ganu evreni ülke liderinden çok daha güçlü biriydi. Aksi takdirde bütün bir yarışı nasıl destekleyebilirdi? XILODUO o zamanlar kutsal bir tablet bırakmıştı. Yaşlı Sifan Kuyoi gururla söyledi. Bu kutsal tablet, insanlığınızın ilkel kaos tabletine benzer. Lo Feng şaşkına döndü. İlkel Kaos şehrinde toplam 52 adet ilkel kaos tableti vardı. Birçok nesil boyunca insanlığın mutlak savaşçılarını yetiştirmek için kullanıldılar. Altın boynuz ırkının aslında ilk kaos tabletlerine benzer kutsal bir tablete sahip olmasını beklemiyordu ve bu tablet XILODUO tarafından geride bırakılmıştı. Bizim ırkımızda yalnızca en sıra dışı dahiler bu konuyu inceleme hakkına sahiptir. Yaşlı Sifan Kuyoi bağırdı. Trilyonlarca yıl boyunca ölümsüzlerimizin çoğu, ölümsüzlüğe geçiş yapmak için buna güvendi. XILODUO'nun ortadan kaybolmasından sonra bile o hala ırkımızın en büyük varlığı. Lo Feng başını salladı. XILO ikilisinin geride bıraktığı kutsal tablet olmasaydı, altın boynuz ırkının savaşçılarını beslediği hız muhtemelen çok daha yavaş olurdu. Majesteleri, Nansen silahı XILODUO'nun o zamanlar yarattığı bir tanrı silahıdır ve sektör lordları için çok uygundur. Kıdemli Sifan Kuyoi dedi. Ve XILODUO'nun mirası, Nansen silahlanmasını derinleştiriyor. 1 trilyon yıldan fazla bir süredir, sayısız elitimiz kutsal tableti inceledi, ancak çoğu onun sadece bir kısmını anladı. Majesteleri altın boynuz yarışımıza gelirse, bizzat duayenlere bir ricada bulunacağım. Onaylarını alırsam, majesteleri gidip kutsal tableti inceleyebilecek. Yaşlı Sifan Kuyoi, Lo Feng'e gülümsedi. Majesteleri Nansen silahını kullandığına göre, uzay ve altın kanunları yolunda yürümelisiniz. Tableti incelemenin size büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Tabii ki, bu, duayenin onayını gerektirir ve burası ırkımızın en kutsal toprağıdır. %100 garantim olduğunu söyleyemem. Lo Feng heyecandan yanıyordu. İlk Kaos şehrinin 52 ilk Kaos tabletinin içinde karışık 2 yasa vardı ve ayrıca zamanda, uzayda ve hatta her ikisinde de uzmanlaşmış olanlar vardı. Fakat, uzay ve altın konusunda uzmanlaşmış bir tablet yoktu. Başka bir ırkın büyük varlığının arkasında bunun yazılı olduğu kutsal bir tablet bırakmasını beklemiyordu. Majesteleri altın boynuz ırkımızın yaşadığı yere gitmek ister mi? Yaşlı Sifan Kuyoi, Lo Feng'e gülümsedi, bu bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.